Teknoloji YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere ince hesapta satılan GeForce Ray Tracing Warrior Silver hazır sistemin teknik incelemesini yapacağız. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hemen hızlı bir şekilde videomuza gidelim. Bilgisayarımızın şu anki fiyatı arkadaşlar 23.000 liralık bir fiyat görünmekte. Tabii ki 12 taksitte de yapılabiliyormuş. Hemen bir bakalım hangi parçalardan meydana geliyor arkadaşlar. AMD Ryzen 5 5600X bir işlemcisi var üzerinde. Yanında anakart olarak Asus Prime B450 Yonga setini kullanan MK2 anakart serisini kullanmışlar. Güzel bir seçim olmuş. RAM olarak ise 2 tane XPG'nin D30 olarak geçiyor. 8x2 toplamda 16 GB'lık bir RAM'e sahip. Ekran kartı tarafı zaten herkesin en çok merak ettiği şeydir. Oyuncuların da zaten en çok istemiş olduğu bir ürün parçadır. Asus Dual'ın RTX 3060 Ti var arkadaşlar. Versiyon 2 olarak geçiyor. Bu da 8 GB'lık bir RAM'e sahip ekran kartı. Hard disk olarak ise Kyozai Xperia'nın 480 GB'lık 2.5 inçlik bir SSD kullanmışlar. Kasa tarafında ise Asus TUF Gaming GT301'i kullanmış arkadaşlar. Güzel bir seçim olmuş. Power Supply, bizi her zaman söylüyoruz. Power Supply mutlaka iyi tutun. PSP'nin 750 Watt'lık 80 Plus bronzluk bir Power Supply kullanmışlar. İşlemci soğutucusu ise Game Power Airbender'ın RGB'li bir soğutucu yanına koymuşlar. Değerli dostlar, bütün parçalar bu saydıklarından meydana geliyor. Bu sistemin yanında monitör, işletim sistemi, klavye ve mouse maalesef dahil değil. Sadece bu saydığım parçalardan meydana geliyor. Zaten bu ekran kartı büyük bir çoğunluğu kaplıyor bütçe olarak. Ama sistem gayet uygun alabilirsiniz diye bilirim. Ama tabii ki fiyatı yüksek. Çünkü dediğim gibi ekran kartı yüksek bir şekilde yapılmış. Ancak böyle bir sisteme sahipseniz sizi yıllarca güzel bir şekilde oyunlarda yüksek FPS karşınıza çıkartacaktır ve sizleri üzmeyecek bir sistem arkadaşlar. Arkadaşlar işlemciden başlayalım. AMD Ryzen 5 5600X MPK dediğimiz kutusuz ve fansız olarak geçiyor. Normalde 3.7 GHz'den 4.6 GHz'e kadar gelen bir frekans değerlerine sahip ve 6 çekirdekli ve toplamda ise 35 MB'lık bir cache belleği var arkadaşlar. Zaten bu ürünü tek başına alırsanız 6000-6500 TL arasında bir fiyat olarak piyasada satılmaktadır. Daha ayrıntılı teknik özelliklerinde ise 12 tane iş parçacığı meydana gelmiş arkadaşlar. 7 nanometrelik bir CMOS yani yarı iletken boyutuna sahip dostlar. TDP değeri ise 65 Watt'lık bir kullanım var. Yani buradaki watt değerimiz voltaj çarpı amper olarak geçmektedir. Bellek frekansı RAM tarafında ise 3.2 GHz'e kadar bir bellek frekansını destekliyor ve DDR4 teknolojisini kullanmışlar. AMD bu işlemci için şöyle bir karşılaştırma yapmış dostlar. i5 10. nesil K serisi yani kilidi, çarpan kilidi açılmış bir işlemci ile bizim şu anki incelediğimiz Ryzen 5 5600X'i kıyaslamış. Burada ise tekli çekirdekte %19 daha artı bir performans sağladığı söyleniyor. Çoklu çekirdekte ise performans da artı %20'lik olmuş. Full HD bir oyunda ise artı %13'lük bir performans bizlere sağladığını gösteriyor. AMD de bunu bu şekilde bir kıyaslama yapmış arkadaşlar. Sıradaki parçamız anakart. Asus Prime dediğim gibi kullanmışlar. Marka olarak zaten Asus gayet sağlam bir marka. Prime serisinde ise 450 Yonga setini kullandığını zaten söylemiştik. B450M K2 olarak geçiyor. Yani versiyon 2 olarak geçiyor arkadaşlar. Bu anakartımızda bir artı olarak M2 desteği var arkadaşlar. Yani ileride bir M2 soketli bir hard disk alırsanız daha hızlı performans sağladığını sizler de gayet bir şekilde gözlemleyeceksiniz, fark edeceksiniz. Çünkü hızlı bayağı bir artıyor. Windows tarafında, oyunlar tarafında dosyalar kopyalama, yapıştırma veya silme tarafında gayet hızlı bir şekilde M2'nin farkını hissedeceksiniz. Dilerseniz bağlantı özelliklerine gelelim. Bir tane BIOS flashback düğmesini koymuşlar dış tarafta. Aynı zamanda bir tane analog, bir tane DVI, bir tane de HDMI görüntü çıkışı var. Zaten bizim ekran kartımız olduğu için bunları kullanmayacağız. PS2 combo koymuşlar. Dilerseniz PS2 klavye, dilerseniz PS2 mouse'u tek bir sokette kullanabiliyorsunuz ama aynı anda kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun, ya klavye ya da mouse, yani PS2 bağlantısı olanlar için. Aynı zamanda USB 3.2 birinci jenerasyon var. Bağlantı olarak USB'de 2 tane
2 tane USB 2.0 var arkadaşlar. Bir tane RJ45 yani LAN bağlantısı görülmekte. Aynı zamanda yine USB 3.2 birinci jenerasyon 2 tane daha koymuşlar. Zaten bunlar yan yana görünüyor. Bir tane ses kartı soketimiz var. Mikrofon, hoparlör ve line giriş olarak geçiyor. Anakartımıza 4 tane SATA 6 GB per saniye veri yani hard disk bağlayabileceğimiz soketler meydana geliyor. Kasamızın ön tarafına gidecek 2 tane USB 3.2 birinci jenerasyon, 4 tane de USB 2.0 soket bağlantısı var arkadaşlar. Yani kasamızın şekline göre ön tarafa USB bağlantılarımızı rahatlıkla yapabileceğimiz anlamına geliyor. Bu arada M2 soketine ben sürekli duruyorum. Bütün videolarımda eğer ki anakartlarda M2 soketi varsa bunun gayet hızlı bir bağlantı ürün olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Bu anakartımızda ise 42'lik, 60'lık ve 80 milimlik yani 3 tane seri M2 hard diskini gayet başarılı bir şekilde montajınızı yapabiliyorsunuz. Bir diğer vereceğim bilgi ise bu anakartım yani Yonga setimin maksimum desteklediği RAM GB olarak 64 GB'ı destekliyor. 4400 olarak geçiyor arkadaşlar. Overclock tarafından MHz bazında. Temelde ise 2666 MHz'i destekliyor RAM tarafında. Sıradaki parçamız RAM arkadaşlar. XPG'nin Gaming D30 RAM'ini kullanıyor. Bu RAM de gayet çok başarılı bir RAM. Sürekli aslında piyasada satılan ve rahatlıkla kullanabileceğiniz, bulabileceğiniz ve sizi üzmeyecek soğutusu olan bir RAM arkadaşlar. Gecikme değeri CL yani 16 olarak geçiyor gecikme değeri ve 3000 MHz'lik bir frekansları destekliyor. Bu arada RAM'imiz Intel XMP 2.0'da yani hız aşırtmayı da desteklediğini söylemekte fayda görüyorum. Hazır sistemimizin en büyük parçası, daha doğrusu bütçe olarak en büyük parçası ekran kartı Asus Dual GeForce RTX 3060 Ti kullanmışlar arkadaşlar. İkinci versiyon olarak geçiyor. Daha doğrusu Mani tarafında bayağı bir kırpılmış olduğunu anlamına gelmektedir. 8 GB'lik bir RAM'i var. GDDR6 RAM teknolojisini kullanıyor. Hemen hızlı bir şekilde diğer teknik özelliklerini sizlere söylemek istiyorum. Ekran kartımız overclock modda 1740 MHz'de iken gaming modda ise 1710 MHz'e kadar hızlandırmış, aşıttırılmış bir frekans hızına sahip. CUDA değeri ise 4864, özellikle render yapacak arkadaşlar yakından ilgilendiriyor. Bellek hızı ise 14 Gb per saniye tekamül ediyor. Bellek arayüzü ise 256 bitlik bir bellek arayüzü var. Maksimum çözünürlüğü 7680'e 4320 olarak geçiyor. Çıkışlarında ise 2 tane HDMI, 3 tane DisplayPort çıkışı var arkadaşlar. Toplamda ise maksimum aynı anda 4 tane ekrana görüntü verebilmekteyiz. Tavsiye eden bize 750 wattlık bir power supply tavsiye ettiği söyleniyor. Normalde ise 350 wattlık bir enerji tükettiğini buradan sizlere söylemek istiyorum. Bir sonraki parçamız hard diskimiz Kyozai X-Carry'nin bir hard diski arkadaşlar. 480 GB'lık bir hard disk. Maksimum 555 MB'a 540 MB yazma ve okuma hızlarına kadar ulaşabiliyoruz. 2.5 inçlik bir SSD SATA bağlantısından geçiyor arkadaşlar. Diğer özelliklerinde ise 82.000 IOPS'e bir rastgele okuma hızı var iken 88.000 IOPS bir rastgele yazma hızına sahip. Normalde ise toplamda 120 TB'lık bir yazma okuma olarak bir ömrü var ya da 1,5 milyon saatlik bir normal kullanım ömrü olarak geçiyor arkadaşlar. Bir sonraki parçamız kasamız Asus TUF Gaming GT301 olarak bir kasa kullanmışlar. Bu kasada gayet başarılı. Kasamız ATX Mid Tower kompakt kasa diye geçiyor. Temperli bir camı var yan tarafta ve petekli bir ön var. Kasamız 120 mm'lik Aura programlanabilir RGB fanlardan meydana geliyor. Aynı zamanda bir tane kulaklık askısı da görmektedir. Ve tabii ki dileyen arkadaşlar ileride ise eğer bir radyatör seçeneğine gelecek olursa 360 mm'ye kadar bir radyatör seçeneği karşımıza çıkartmış durumda. Verimli soğutmada ise yani 3 tane 120 mm'lik bir Aura sahip bir RGB'si var demiştik. 3 tane oldu ve bu tabii ki ön tarafta ve tabii ki havanın önden alıp arka tarafa kadar yani egzoz tarafından atılmasını gayet basitleştiren bir sistem arkadaşlar. Eğer ki sizin de kullanmış olduğunuz bilgisayarınızda, kasanızda böyle ön tarafta fanlar var ama yani deliği var ama fanlar çalışmıyorsa ya da fanınız yoksa şiddetle ön tarafa fan almanızı, takmanızı, hatta egzoz tarafının fanında yapmanızı, güzel bir şekilde soğutma sisteminizi arttırmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü arkadaşlar bu elektronik parçalarda
ne kadar çok ısınırsa frekans değerleri düşecektir. Düşen frekans değerlerine bilgisayarlar yavaşlayacaktır. Eğer ki iyi bir soğutma yaparsanız frekans değerleri artacaktır ve arttığı zaman ise güzel bir şekilde soğutmaya devam edecektir. Kasamıza toplamda 4 tane hard disk takabiliyoruz. Bunun 2 tanesi 2.5, 2 tanesi 3.5 inçlik bir hard disk yuvası var arkadaşlar. Tabii ki bu ileride sizin ne kadar çok hard disk takarsanız takın gayet kasamız bunu kaldıracaktır. Genişleme yuvasında ise 7 tane genişleme yuvası var PCI Express tarafında arkadaşlar. Ön tarafta ise 2 tane USB 3.1 birinci jenerasyon, bir tane kulaklık ve mikrofon çıkışı mevcut arkadaşlar. Tabii ki bir tane aydınlatma ledi, bir tane de reset ve power tuşlarda yer almaktadır. Değerli dostlar, bütün parçalarımızı bir araya topladık. Tabii ki bunun enerji tarafında, elektrik tarafında, verimlilik tarafında ise güzel bir power supply bizlere sunmuşlar arkadaşlar. FSP'nin 750 wattlık bir power supply var ve 80 plus bronz diye geçiyor ve 120 mm'de bir fana sahip olan bir güç kaynağı power supply ya da PSU ne diyebilirsiniz artık. Bu cihazı buraya koymuşlar. Şimdi bu cihazımızda şöyle şeyler var arkadaşlar. Öncelikle söylüyorum, OTP ve OVP korumalar mevcut. Arkadaşlar bir de aktif TFC değeri var. Yani TFC olarak geçiyor. Bu da 0.99'a kadar güç faktörü düzenlemesi yapmaktadır. Değerli dostlar, son parçamız bu da işlemcimizin soğutucusu olarak koymuşlar. Gain Power'ın Aim-Bender'ı koymuşlar ve RGB'li. Fanımızın maksimum dakikadaki dönüş hızı ise 2000 RPM'e tekamül ediyor arkadaşlar. Hava akışı ise 36 CFM yani santimetre küp olarak karşımıza çıkıyor. Fanımız gayet sağlam bir fan arkadaşlar. Bilginiz olsun, gürültü olayı 26 desibel. Bu tolerans olarak %10 artı ya da eksi olarak geçiyor. Gürültü olayı ise maksimuma eğer gelirsek tabii ki her fan en çok yani yüksek bir dönüşte illaki bir gürültü çıkartacaktır. Ama bu 26 desibel değeri normal değerin bir tık aşağısında diyebiliriz. Gayet sessiz bir fan koymuşlar. Değerli dostlar, bütün parçaları tek tek sizlere saydım. Dediğim gibi bu parçaları fiyat olarak hemen baktığımız zaman gayet uygun diyebiliriz. Neden uygun diyorum? Hemen bana böyle söylediğim zaman videolarımda abi nasıl uygun ya, fiyat çok yüksek. Bir bakın piyasaya. Özellikle ekran kartına bakın. Ekran kartı zaten %60, %80 civarında parçayı kaplıyor. Yani fiyat bakımından kaplıyor. Yalnız burada ekran kartının 15.000 liralık tek başına alırsanız bir fiyatı var arkadaşlar. Bizim aldığımız ürünün fiyatı ise 23.000 liralık bir fiyat. Yani çıkarttığın ne kadarlık bir fark var, gerisine kasa, anakart, işlemci vesaire vesaire parçalara tekamül ediyor. Yani burada demek istediğim şu arkadaşlar, ekran kartı fiyatları geçen sene 30-35 bin TL civarlarındayken şimdi yarı yarıya hatta daha da düşmüş durumda. Eğer ki yeni bir sistem toplayacaksanız mutlaka bu şekilde bir sisteme bakabilirsiniz. Hazır sistemler daha uygun, daha sizi cezbedecek şekilde de gelebiliyor arkadaşlar. Ama yok ben her şeyi kendim alacağım, tek tek toplayacağım diyorsanız tabii ki kutulu, fanlı vesaireli bir ürün almaya kalkarsanız zaten orada şöyle bir durum var. Bir tane işlemci alıyorsunuz, kutulu fanlı, atıyorum AMD'nin bir işlemcisini. Arkadaşlar arada 1500-2000 liraya kadar varan bir fiyat artıyor. Ya sadece bir kutuya bu kadar para veriyorsunuz. Neden bu kadar uyguna geliyor bu firmalara bu ürünler? Arkadaşlar toplu alıyorlar. Atıyorum işlemcileri tepsi şeklinde yani tray olarak alıyorlar. Dolayısıyla fiyatı gayet uyguna geliyor firmalara ve firmalar da tabii ki bunu müşterilere yansıtıyor. Yansıttığı için de daha çok sirkülasyon meydana geliyor. Alım satım daha çok gerçekleşiyor. Bilginiz olsun. İnternetten de araştırabilirsiniz ama aynı şekilde araştırın. Yani tray araştırın, MPK olarak araştırın vesaire olarak araştırın. İnanın fiyatı daha da yüksek geliyor. Bunu defalarca tercüme ettik arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı bir içerik olduğunu düşünüyoruzdur. Sizlerden ricamız kanalımızın büyümesi için yorum atın, like atın, paylaşın ve beğenin, bir şekilde bizlere destek olun arkadaşlar. Umarım sizlere güzel bir video olmuştur. Sorularınız varsa da aşağı yoruma yazın. Biz elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağız. Teknolog kanalını takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın.